Şu an duyduğunuz ses binlerce yıl önce bu dağların zirvelerinde yankılanıyordu. Ama bu sadece bir müzik değil. Bu hiçbir kitapta yazılmayan bir tarihin son tanığı. Toros Dağları. 2000 kilometreyi aşkın uzunluğuyla Türkiye'nin güneyini baştan sona kesen bu kadim coğrafya, her kayası bir sır, her vadisi bir hikaye barındırıyor. Ama bugün size bu dağların coğrafyasından değil, o dağların bağrında büyüyen, acıyla yoğrulan, aşkla kanat çırpan ve sürgünle yürek büken bir mirasın peşine düşeceğiz. Çünkü Toros Dağları'nın en derin tarihi hiçbir taş kitabede yazmıyor. O tarih, asırlık türkülerimizin içinde gizli. Ve bugün o türkülerin şifresini birlikte çözeceğiz. Gözlerinizi kapatın ve şunu düşünün. Sabahın ilk ışıklarında 3767 metre yüksekliğindeki Kızılkaya zirvesinden aşağıya bakıyorsunuz. Altınızda sedir ormanları, beyaz kayalar, coşkun dereler ve o derin sessizlik. Bir kaval sesi yükseliyor uzaktan. Bir çoban koyunlarını bu sabah yine o sap yamaçlara sürmüş. İşte o an yüzlerce yıl önce de tam böyle yaşandı. Toros Dağları, Akdeniz kıyısından başlayıp Suriye sınırına, hatta iç kesimlerde Irak sınırına kadar uzanan dev bir dağ zinciridir. Likya, Pamfilya, Kilikya gibi kadim uygarlıkların sırtını yasladığı bu dağlar, aynı zamanda Yörüklerin yurduydu. Binlerce yıl boyunca yazın yaylalara, kışın ovalara göç eden bu göçebe halkın tek kütüphanesi ne bir kağıt ne de bir yazıydı. Onların kütüphanesi sesleriydi, türküleriydi. Ve bu türkülerin içinde saklı olan şeyin farkında mısınız? Coğrafya, tarih, sevda, isyan, sürgün, özlem. Müzik araştırmacısı ve yazar Doktor Halil Atılgan'ın yıllarca emek vererek ortaya koyduğu çalışmalarda çok güzel bir şey söylüyor. Türküler yağmur yemiş toprak gibi kokar. O toprakta bir şeyler büyümüştür, bir şeyler ölmüştür. Ve o koku hiç gitmez. Anadolu'nun güneyinde, Toroslardan Çukurova'ya uzanan bu kadim coğrafya sadece bir coğrafya değil, insanlığın ortak belleğinin en canlı tutulduğu yerlerden biridir. Ve biz bugün o belleği türkülerimizin sözlerinde aramaya çıkıyoruz. Eğer Toros Dağları'nın ruhu bir insan olsaydı, adı Karacaoğlan olurdu. 17. yüzyılda Çukurova'nın bereketli topraklarında, Torosların derin vadilerinde büyüyen bu ozan, yüzyıllar sonra bile bize o coğrafyanın sesini, rengini, kokusunu aktarabilen tek insandır. Asıl adı net bilinmiyor. Simail mi, İsmail mi, yoksa Halil mi? O kadar anonimleşmiş ki bu şair artık sadece halkın sesi olmuş. Torosların Gavurdağ yörelerindeki Türkmenlerin içinde yetiştiği söylenen Karacaoğlan, şiirlerini Anadolu'nun dört bir yanında söyleye söyleye dolaşmış. Peki Karacaoğlan neden bu kadar önemli? Çünkü o, bu dağların sadece güzelliğini değil, o güzelliğin içindeki yalnızlığı da görmüş. Göçebe Türkmen yaşamının hem özgürlüğünü hem de acısını birebir yaşamış. Şiirlerinde geçen her dağ adı, her yayla, her pınarbaşı gerçek bir coğrafyanın haritasıdır aynı zamanda. Araştırmacılar bugün bu şiirleri inceleyerek hangi yörük boyunun nerede yaşadığını, hangi göç yollarının kullanıldığını tespit edebiliyor. Düşünün bunu bir dakika. Bir şiir bir harita görevi görüyor. Bir türkü bir tarih belgesi işlevi taşıyor. Karacaoğlan'ın dizelerinde dağ hem gerçek bir doğa unsuru hem de özgürlüğün sembolüdür. Ovaya inildiğinde gönül sıkışır, dağa çıkıldığında nefes alınır. Bu duygu sadece şiirsel bir mecaz değil, Yörüklerin yaşam felsefesinin ta kendisidir. Onlar için dağ, özgürlüğün adresidir. Ve Karacaoğlan bu özgürlüğü yüzyıllar boyunca sesinde taşıdı. Burada bir saniye duralım. Eğer bu yolculuk sizi de içine çektiyse, şu an yapmanız gereken tek şey ekranın altındaki beğen düğmesine basmak. Çünkü bu tür içeriklerin daha fazla insana ulaşması kanalımızın büyümesiyle mümkün. Ve kanal büyüdükçe daha derinlemesine, daha kapsamlı hikayeler anlatabiliyoruz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Her yeni videoda bu dağların sessiz sırlarını birlikte çözmeye devam edeceğiz. Şimdi hikayenin en çarpıcı bölümüne geliyoruz. Çünkü Toros türkülerinin içinde sadece aşk ve özlem yok. Kanıyan, öfkelenen, isyan eden bir ses de var. Ve o sesin adı Dadaloğlu. 19. yüzyılda yaşayan Dadaloğlu, gerçek adıyla Veli, Avşar Türkmenlerinin içinden çıkmış bir ozan. Ama onu diğerlerinden ayıran şey sadece şiirlerinin güzelliği değil.
O kendi halkının gördüğü zulmü, yaşadığı sürgünü ve devletle girdiği kavgayı sazının teline döktü. Ve bu türküler yüzlerce yıl geçmesine rağmen hiç ölmedi. Peki ne oldu? Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın ortalarında Toroslardaki göçebe Türkmen ve Yörük aşiretlerini zorla yerleşik düzene geçirmeye çalıştı. Bu politikanın adı İskan politikasıydı. Avşar boyundan olan Dadaloğlu'nun aşireti de bu baskıdan nasibini aldı. Binlerce insan ata topraklarından koparılarak Rakka'ya, bugünkü Suriye sınırları içindeki çöllere sürüldü. 84 bin hane, yani on binlerce insan zorla başka yerlere iskan edildi. Ve Dadaloğlu tüm bunlara tanık oldu. Şiirlerinde yazdı, sazıyla söyledi. O ünlü dizeler aslında sadece şiir değildi, bir halkın tarihe düşürdüğü çığlıktı. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Bu cümle kağıda değil, saza yazıldı. Kitaplara değil, ağızdan ağza aktarıldı. Çünkü Dadaloğlu'nun şiirlerinin büyük çoğunluğu hiçbir zaman yazılmadı. Sözlü belleklerde yaşadı. Nesilden nesile aktarıldı. Derleyiciler ancak 150 yıl sonra bu şiirlerin bir kısmını toplayabildiler. Ve toplayabildikleri yaklaşık 130 şiir bile bu ozanın ne kadar büyük bir tarih tanığı olduğunu kanıtlamaya yetti. Düşünsenize, bir devletin resmi belgelerinde yazmayan bir sürgün, bir ozanın türküsünde sonsuza dek yaşadı. Peki bu türküler nasıl bir sesle söyleniyordu? Burada müzik tarihinin gerçekten büyüleyici bir köşesine giriyoruz. Yörük müziği, göçebe yaşamın doğrudan bir yansımasıdır. Bunu anlamak için şunu düşünmek yeterli. Dağdan dağa göç eden bir insan ne büyük çalgılar taşıyabilir, ne de yerleşik bir müzisyen gibi aylarca bir enstrüman üzerinde çalışabilir. Bu yüzden yörüklerin müziği hem fiziksel açıdan taşınabilir hem de ruhsal açıdan yoğun olmalıydı. Kaval, küçük boyutuyla koyun çobanlığında vazgeçilmez bir arkadaş oldu. Sipsi, düdük, zurna. Bunların hepsi hem hayvanları yönlendirmek hem de duyguları aktarmak için kullanıldı. Ama en ilginç olanı belki de Batı Toroslara özgü olan kadın boğaz havalarıdır. Bu müzik geleneğinde yörük kızları seslerini tam anlamıyla bir çalgı gibi kullanırdı. Adem elması bölgesine parmakla ritimli aralıklarla vurularak ses tellerine müdahale edilir ve kavaldan ya da ıklığdan, yani kemene benzeri bir yaylı çalgıdan hiç farkı olmayan tınılar üretilirdi. Kızla delikanlı karşılıklı kayalarda oturup türküleşirdi. Bir tarafta kaval, öte tarafta boğaz havası. Bu aynı zamanda bir flört ritüeliydi. Bir iletişim biçimiydi. Ve şimdi düşünün, bu ritüelin izi bugün de bölgenin düğünlerinde, yaz törenlerinde ve dernek gecelerinde yaşıyor. Üklü, yani Batı Toroslara özgü yaylı çalgıysa bu boğaz havalarıyla adeta diyalog kurardı. Erkek çaldı, kadın cevap verdi ya da tam tersi. Bu ses alışverişinde bazen bir aşk itirafı gizliydi. Bazen bir hader, bazen bir uyarı. Türkü sadece estetik bir eylem değil, pratik bir iletişim aracıydı. Buraya kadar anlattıklarımız bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Türkü sadece bir müzik türü değil. Türkü, yazısız bir tarihin taşıyıcısıdır. Müzik araştırmacıları ve halk bilimciler bugün şunu çok net görüyor. Toroslar ve Çukurova coğrafyasındaki türküler, yüzyıllar boyunca hiçbir yazılı kaynakta yer almayan olayları, yer adlarını, aşiret isimlerini ve sosyal dinamikleri içinde barındırıyor. Bir türküde geçen bir dağ adı, bugün tarihçilere o bölgedeki göç güzergahını söylüyor. Bir ağıttaki köy adı, artık haritada olmayan bir yerleşim yerinin son izini sunuyor. Bu bağlamda Antalya'nın İbradı ilçesinde yaşayan Gülay Diri'nin hikayesi çok etkileyici bir örnek. Çocukluğundan bu yana yöresine ait ninnileri, ağıtları ve türküleri seslendiren bu kadın, yıllar içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü almayı hak etti. Koyuncu Yörük kökenli olan Gülay Hanım, 6-7 yaşından beri türkü söylüyor. Ninesi ve halası onun ustasıydı. Ve o türküleri herhangi bir çalgı eklenmeksizin yalnızca tefle doğduğu gibi icra ediyor. 86 yaşında bir amca Gülay Hanım'a şunu söylemiş. Kızım, ben bu türküleri 40 yıldır duymuyordum. 40 yıl. Bir insan ömrünün neredeyse yarısı. Ve o türküler bir ses duyulunca geri geldi. Hafıza canlı kaldı.
İşte bu yüzden bu türküleri kaybetmek sadece bir ezgiyi kaybetmek değil, bir tarihi, bir hayatı, bir milleti kaybetmektir. Toros türkülerinin en belirgin duygusal tonu nedir derseniz, cevap tek kelimedir: gurbet. Yörük türkülerinde işlenen başlıca temalar: efeli ve mertliği yansıtan yiğitlik türküleri, ölüm ağıtları, kız kaçırma ve kavuşamama hikayeleri ve elbette en derinden işleyen tema gurbet havalarıdır. Peki bu gurbet nereden geliyor? Yörükler için yaylak ve kışlak arasındaki göç bir zorunluluktu. Her bahar dağlara çıkıldı, her kış ovalara inildi. Bu göç hem fiziksel bir yolculuk hem de duygusal bir kopuştu. Bir yayladaki güzel, bir başka kış geldiğinde bulunduğu yerden gitmiş olabilirdi. Sevdiğin insan bir sonraki mevsimde farklı bir aşiretle birlikte farklı bir yaylada olurdu. Gurbet bu insanlar için mevsimlik bir kaderdi. Ve işte o kaderin sesi uzun hava formundaki türkülerdi. Uzun hava, yani serbest ritimli, doğaçlamaya yakın, nefes gibi akan o ezgiler. Bir çoban koyunlarını güderken söyler bu türküleri. Sesi dağın karşı yamacına çarpar ve geri döner. Sanki dağ da cevap veriyor gibidir. Araştırmacılar, Teke yöresi Yörük ve Türkmen türkülerinde gurbet havalarının belirli makam dizileri üzerinde yürüdüğünü tespit etmiş. Hüseyini, Gülizar, Gerdaniye. Bu makamlar yalnızca müzikal birer teknik terim değil, belirli bir ruh halinin, belirli bir acının taşıyıcılarıdır. Gülizar makamı en yaygın kullanılanıdır. Ve bu makamda üretilen türküler yüzlerce yıldır aynı kırgınlığı, aynı hasreti, aynı beyhude özlemi dile getiriyor. Az önce Dadaloğlu'ndan ve Avşar Türkmenlerinin sürgününden bahsettik. Ama bu hikaye çok daha derinde. Çünkü Toros coğrafyasında Osmanlı iskan politikasıyla zorunlu sürgüne uğrayan yalnızca Avşarlar değildi. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla uzanan dönemde Orta Toroslardan binlerce hane, bugünkü Suriye'nin doğusundaki Rakka bölgesine sürgün edildi. 84 bin hane. Bu rakamı bir düşünün. On binlerce çadır, on binlerce çocuk, kadın, yaşlı. Ata topraklarından koparıldılar ve çöl iklimine bırakıldılar. O sürgün günlerinin sesi, Kul Sadun gibi halk ozanlarının türkülerinde yaşadı. Dedemoğlu gibi ozanlar, Suriye çöllerindeki o acı sürgünü dizelerine döktüler ve sözlü gelenek yoluyla nesillere aktardılar. Türkmenler fırsat buldukça Toroslara kaçıp dağlık ve ormanlık alanlara sığındılar. Dağlar onlara kucak açtı ve türküler de o dağların kucağında filizlendi. Bu türkülerin içinde sadece acı yoktu, direnç de vardı. Dadaloğlu'nun dediği gibi dağlar bizimdi. Padişahların fermanı ovaya geçerli olabilirdi ama dağlarda farklı bir dünya kurulmuştu. Ve o dünyayı canlı tutan şey türkülerdi. Bugün bu türkülerin bir kısmı hala söyleniyor. Torosların bazı köylerinde, Çukurova'nın bazı düğünlerinde bu sesler yankılanıyor. Ve her defasında o sesi duyan yaşlı bir gözde yaş beliriyor. Çünkü hafıza müzikte yaşıyor. Kanalımızı henüz takip etmiyorsanız tam şu an abone olma zamanı. Çünkü bu videoda anlattıklarımız gerçekten sadece başlangıç. Bu kanalda Anadolu'nun dört bir yanındaki unutulmuş hikayeleri, kadim efsaneleri ve sözlü tarihin saklı kalmış seslerini bulacaksınız. Her video bir keşif. Ve bu keşiften haberdar olmak için tek yapmanız gereken abone düğmesine basmak. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Toros türkülerinin en az konuşulan ama en önemli boyutlarından biri, kadın ozanların ve kadın sesinin bu kültürdeki yeridir. Sümerlerden bu yana kadın üretmenin ve paylaşmanın merkezinde olmuştur. Anadolu kadınlarının söyleşme ve dertleşme dili olarak şekillenen ağızdan türküler, sadece bir müzikal pratik değil, bir kültürel hafıza taşıma yöntemidir. Torosların köylerinde ve yaylalarında kadınlar, türkü yakarak kendi hayatlarını kayıt altına aldılar. Gelin ağlamaları, ninni geleneği, yas ağıtları, sevda türküleri. Bunların büyük çoğunluğu kadınların üretimi ya da aktarımıydı. Ve bu son derece önemli bir noktadır. Çünkü o dönemde kadının sesi kamusal alanda kısıtlanmış olsa da türkü bunun etrafından dolaşmanın bir yolu oldu. Kültür aktarımı türküyle gerçekleşti ve türküyü taşıyanlar çoğunlukla kadınlardı. Gülay Diri'nin hikayesini hatırlayın. Küçük bir kız çocuğu düğünlerde büyüklerinin türkü söyleyişini izleyerek büyüdü. Onların yanına sokularak öğrendi. Ve o öğrendiklerini bugün 70-80 yaşındaki insanları ağlatan sesler olarak aktarıyor. Bu en güçlü kütüphane biçimidir. Torosların gizemli kimliği sadece tarihsel değil, çok daha derine gidiyor.
Bu dağlar 300 bin yıllık insan varlığının mirasçısı. Antalya'nın kuzeyinde, Toros Dağları'nın güneye bakan eteklerinde yer alan Karain Mağarası, insana ait izlerin bu kadar eski tarihlere dayandığı nadir yerlerden biridir. 300 bin yıl. Bu rakam kaba bir tarih dilimi gibi gözükebilir. Ama düşünün, bu mağarada yaşayanların torunları belki de binlerce yıl boyunca aynı dağlarda türkü söyledi. Toros adının kendisi bile başlı başına bir gizem taşıyor. Boğa anlamına gelen Toros kelimesi, ana tanrıça kültüyle ve dağlara atfedilen kutsal dişil bir güçle bağlantılıdır. Anadolu medeniyetlerinde dağ, her zaman hem koruyucu hem de gizemli bir varlık olarak algılandı. Dağa gitmek, ormana gitmek anlamına geliyordu. Dağ hem sığınaktı hem de özgürlüktü. Ve bu duygu binlerce yıl boyunca türkülerin merkezinde kaldı. Toros dağlarının o sağ kayaları, o derin vadileri, o sonsuz görünen ormanları sadece bir coğrafya değil, insanlığın en uzun süren evinin duvarlarıdır. Ve duvarların içinde ne varsa türkü olarak dışarıya sızdı. Şimdi size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Bu türkülerin büyük çoğunluğu bugün tehlike altında. Kentleşme, göç, küreselleşme ve dil kaybıyla birlikte bu sözlü gelenek hızla yok oluyor. Onlarca yıl öncesine kadar her köy düğününde, her yaz gecesinde, her yaylakta yankılanan ezgiler artık yalnızca birkaç yaşlı ustanın hafızasında yaşıyor. Ve o ustalar her geçen yıl azalıyor. Araştırmacılar bu türkülerin bir an önce kayıt altına alınması gerektiğini vurguluyorlar. Çünkü onlar kaybolduğunda sadece bir müzik türü değil, binlerce yıllık bir kolektif hafıza da yok oluyor. Bir köyün adı, bir savaşın iz düşümü, bir aşkın son tanığı, hepsi o türkülerle birlikte gidecek. Ama umut var. Gülay Diri gibi insanlar var. Yıllarca emek vererek Teke yöresi türkülerini derleyen müzisyenler, halk bilimciler, araştırmacılar var. Ve siz gibi bu tarihe merak duyan insanlar var. Çünkü merak olmadan araştırma olmaz. Araştırma olmadan belgeleme olmaz. Belgeleme olmadan hafıza kalmaz. Bu videoyu hazırlarken içimde çok güçlü bir duygu belirdi. Bu dağlara dair her şeyi okudukça, her türküyü dinledikçe şunu fark ettim. Toroslar hala konuşuyor. Ama o dil nota kağıtlarında değil. O dil yaylalarda kaval üfleyen bir çobanın sesinde. Düğünde tef çalan yaşlı bir kadının ellerinde. Annesinden ninni öğrenip onu kendi çocuğuna aktaran bir annenin dudaklarında yaşıyor. Türkü, bir neslin bir sonraki nesle bıraktığı en şifreli mektuptur. Ve o mektubu okuyabilmek için sadece müziği duymak yetmiyor. O müziğin içinde saklı olan tarihi, coğrafyayı, acıyı ve sevinci de duymak gerekiyor. Dadaloğlu kağıda bir satır bile yazmadı. Ama sözleri bugün hala dağlarda yankılanıyor. Karacaoğlan doğum yeri bilinmeden, mezarı tartışılarak yaşıyor. Ama onun sesi Toros türkülerinde ölümsüzleşti. Bu bir mucizedir. Ve bu mucizeyi yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Bu videoyu sona erdirmeden önce size bir şey sormak istiyorum. Siz de bu topraklarla, bu müzikle, bu hikayelerle bir bağ hissediyor musunuz? Büyüklerinizden duyduğunuz bir türkü var mı? Sözleri hala aklınızda olan. Ya da bu dağlarla ilgili bilmediğiniz bir efsane mi öğrenmek istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Ciddiye alıyorum. Çünkü bu kanalın en güzel yanı, burada sadece ben konuşmuyorum. Siz de bu sohbetin bir parçasısınız. Ve eğer bu videoyu değerli buldunuz, lütfen paylaşın. Belki bir arkadaşınıza, belki bir akrabanıza, belki de yıllardır bu toprakların sesini duyamamış birine ulaşsın. Bir paylaşım, bir türkünün bir adım daha yaşamasını sağlayabilir. Beğen, abone ol, paylaş. Bu üç küçük hareket, bu mirasın bir nebze daha uzun yaşamasına katkıda bulunuyor. Derin bir nefes alın ve şimdi bir an için gözlerinizi kapatıp o kaval sesini hayal edin. Sabahın ilk ışığında, Toros'un zirvelerinde yankılanan o ses. 300 bin yıllık bir geçmişin son tınısı. O ses kaybolmadı. Çünkü bugün burada onu duydunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.